Merhaba arkadaşlar. Bugün Nevoland Bulut Otomotiv'deyiz. Kayseri yerel bayisinde. Bugün yanımızda T7.270 Blue Power seçeneğiyle gelen bir traktör var. Bunun öncesinde kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İstatistiklere baktığımda videoyu izleyenlerin %97'si abone olmayan kişiler. Bu abone sayısını yükselterek beni destekleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, videoya eklemek istediğim bir kısım var. Bunu unutmuşum. Bu traktörün bu ön ağırlığında gelen burada bir alet edevat çantamız bulunmakta. Bu da büyük aletlerin buraya girmesi konusunda bize iyi bir avantaj sağlıyor. İsterseniz açalım da. Şöyle bir büyüklüğünde, kendi büyüklüğünde bir kapasitesi var. Team'le olduğu gibi. Bugün traktörün tanıtımını ve bilgilendirmesini kendi bildiğim kadarıyla yapacağım. Yanımızda da bir tane T7.210 var. Traktörün tanıtımına geçersek, autocommand bir traktör. İlk baştaki ön ağırlığından başlayalım. Bu önünde Nevoland'ın kendi orijinalinde olan 1000 kilogram bir ağırlığı bulunmakta. Ön PTO ve ön çıkış destekleri de bulunmakta bu traktörde. Tekerlerini ile geçersek, ön jantımız 30 büyüklüğünde. Tekerlerin boyutu ise 480.70. Burada bizi bir tane mazot deposu ile AdBlue deposu karşılıyor. Mazot deposu 370 litre galiba. AdBlue deposu hakkında çok bir bilgiye sahip değilim. Arkada bizi bir 42 jant karşılıyor. Bunun lastik ölçülerine verecek olursak 620'ye 70 taban olarak bizi karşılıyor. 250 kilogram bir arka jant ağırlığımız bulunmakta. Arka tarafa doğru gelirsek, ilk başta çamurluk üstünden başlayalım. Çamurluk üstünde arka PTO ve hidrolik ayarlarını yapabileceğimiz, orta kol ayarlarını yapabileceğimiz tuş kombinasyonuna sahip. Sırasıyla başlayalım isterseniz. Avrupa model bir traktör dediğim gibi. Burada askı kolları bulunmakta. Askı kolların ortasında asansör çekimiz ve normal çekimiz bulunmakta. Burada ise hidrolik kolumuz ve tekrar sağda bir tane askı kolumuz yer almakta. Bu askı kolları hidroliklerinin pistonları burada bulunmakta. Arka askı kolları hakkında bilgi verecek olursak baştan başlayalım. İlk önce çıkışlarına bakarsak, çıkış valflerinde bize bir elektronik çıkış valfleri karşılıyor. Bu traktörümüz 8 adet çıkışa sahip. Izobus desteği gibi çeşitler de bulunuyor traktörde. Bu traktörün ortalama kaldırma kapasitesi 10 ton 463 kilo. Pompa tipi ise çıkış valflerinin kapalı tipten CCLS olarak geçiyor. Pompa kapasitesi ise 150 litre ile 120 litre arası değişiyor. Burada dikkatimi çeken bir detay ise valflerden çıkan pis yağ ve dökülen yağların burada bir kendi deposu bulunuyor. Bu sebeple görüntü kirliliği ve temizlik hakkında bize oldukça iyi bir avantaj sağlıyor bu traktörümüz. Traktörün sol tarafına geçecek olursak, tekrardan burada bizi bir ağırlık karşılıyor. 250 kilogram. Lastik ölçüleri gene ebat olarak aynı. Burada bir tane içinde AdBlue sistemi bulunan bir egzoz karşılıyor kendisi. Traktör autocommand şanzımanla geliyor. 0.03 km/s ile 40 km/s arası hızlarla istediğiniz viteste kullanabiliyorsunuz traktörü. Traktörün aydınlatmasına gelecek olursak, traktörün ilk başta kaputundan başlayalım. Burada bizi iki tane mercekli far karşılıyor kabinin altından. Böylece traktörün önünü daha net bir şekilde görebiliyoruz. Traktörün ön kaputuna gelecek olursak, güzel bir kaput tasarım var. Blue Power rengiyle gelmiş bulunmakta. Blue Power seçeneğiyle istenmiş bu traktör demek bu da. Traktörün
Kaputunda bir sağda bir solda bir de üstünde aydınlatmalı bulunmakta. Traktörün üst tarafına doğru gelirsek 360 derece bir aydınlatma sistemi var. Üstlerde aydınlatma sistemi LED şeklinde yer alıyor. Size daha iyi bir görüntü sağlamak için şimdi daha yakından çekeceğim. Traktörün ledleri böyle gözüküyor. Gece bu bize oldukça iyi aydınlatma avantajı sağlıyor ve göremediğimiz hiçbir yer bırakmıyor bu traktör. Dediğim gibi üstlerinde iki sağda iki solda bulunuyor. Ve yanlarda ve sağda solda olarak 2-2-4 adet bir aydınlatmasına sahip. Oralarda sinyal lambaları da bulunmakta. Traktörün biraz da ağırlığından bahsedelim. Hemen de onun bilgisine bakayım. T7270 bu traktörümüz. Toplam ağırlık yani ek ağırlıksız 7300 kilodan fazla geliyor. Ek ağırlıklarla bu kilo avantajını arttırabiliriz. Dediğim gibi önde de Nevoland'ın kendine ait 1000 kilo bir ağırlığı, bunu çıkartabiliyoruz. İstersek öne kombine bir alet takabiliyoruz. Bu da bizi tarla hazırlıklarında güzel bir avantajla daha az çalışma saatleriyle daha çok yer götürebilmemizi sağlıyor. Traktörün önünde otomatik hidrolik bir süspansiyon bulunmakta. Arka taraftaki LED ışıklara aydınlatmasına da geçtikten sonra traktörün içine doğru geçelim. Traktörün üstünde iki sağda iki solda bulunmak üzere gene bir aydınlatma grubu bulunmakta. Ve yanında tekrardan LED bir gövdesinde bir aydınlatma grubu bulunmakta. Traktörün dingil açıklığından bahsedecek olursak standartı 2.2884 mm bir dingil açıklığına sahip. Ön ark süspansiyon dingil açıklığı ise gene 2884 mm bir açıklığa sahip. Ön iz genişliği ise 1538 mm ile 2260 mm arası değişmekte. Arka iz genişliği ise 1530 ve 2230 mm arası değişmekte. Dışarıdan arkaya geçerek biraz da kuyruk milini tanıtayım. Bu zamana kadar hep içten tanıtmıştık kuyruk milini. Traktörün kuyruk mili askı çekinin hemen arkasında bulunuyor. Tabii ki de elektronik bir kuyruk miline sahip. Devirleri ise 540 ve 540 ekonomi, 1000 ve 1000 ekonomi olarak bizleri karşılıyor. 1931 devir bölü dakika 540'da. Diğer 540 ekonomide ise 1598 bölü devir dakikada tam devrini yakalıyor. 1000 devirde çevirmek istiyorsak da 1912 devir bölü dakikada ise 1000 devrini yakalayabiliyoruz arka PTO'dan. 1000 ekonomikte ise 1583 devir bölü dakikada da tam devrini yakalatabiliyoruz traktöre. Dilerseniz traktörün içine geçelim. Traktör bizi burada 4 basamakla karşılıyor. 4 basamaktan sonra kabinine ulaşabiliyoruz. Hemen kapısını açalım. Kabini oldukça geniş. Traktörün kapısını kapatacak olursak, kapısını kapattıktan sonra traktörün iç detayları kısmından bilgi vermeye başlayalım. İlk başta direksiyondan başlayalım. Hemen direksiyonu kendimize doğru çekelim. Nevoland'ın standart olarak alıştığımız burada eskilerinden
benzeyen bir direksiyonla bulunmaktayız. Burada bir power shuttle'ımız bulunmakta. Arkada ise bize LED renkli ekranımız bulunmakta. O ekrana ise buradaki tuş kombinasyonu sayesinde yön vere komuta edebiliyoruz. Direksiyonun arkasındaki hemen burada netlerse göstereyim, evet. Burada bir dörtlü flaşörümüz. Burada power shuttle mekanizmamız bulunmakta. Burada ise korna, sinyal ve aydınlatma gruplarını yakabileceğimiz bir kolumuz bulunmakta. Sunrooflu bir traktör, kolay şeklinde buradan kapatabiliyoruz. Üst mekanizması açılmıyor diye biliyorum, yanlış bilmiyorsam. Sağ tarafa doğru geçersek, dediğim gibi autokomand bir şanzımana sahip. 0.03 kilometreden 40 kilometreye kadar çıkabilen bu traktör. Yani 0.03 kilometre ile tarlada oldukça yavaş işlemleri kolayca halledebiliyoruz. Bu süper sürüngen bir şanzımana sahip bu traktör. Dediğim gibi tekrardan ilk başta şu kolumuzu tanıtalım. Burada shuttle'ımızı tekrardan buradan kumanda edebiliyoruz. Oradakine pek gerek kalmadan. Burada ise kaplumbağa ve tavşan moduna geçiş yapabiliyoruz. Burada ise arka valfleri kontrol edebildiğimiz 2 tane valfi kontrol edebildiğimiz 4 tane bir tuş mekanizması bulunuyor. Şuradaki tuşu hakkında pek bilgim yok, o yüzden onu söylemeyeceğim. Yeri gelmişken de söyleyeyim. Eğer yanlış bildiğim bir şey varsa kusura bakmayın, ben de bildiğim kadar anlatıyorum. Burada ise orta kol veya askı kolları, evet, askı kollarını kontrol edebildiğimiz bir mekanizma var. Uydulu bir traktör olarak da istetebiliyorsunuz. Galiba bu uyduyla alakalı bu ikisi. Burada ise öndeki PTO'nun üstündeki kullanabileceğimiz askı kollarının mekanizması ve valflerin mekanizmasını kontrol edebildiğimiz bir tuş var. Oldukça rahat. Aşağıya doğru gelirsek burada tavşan kaplumbağamız ve motor devrini ayarlayabileceğimiz bir tuş mekanizması bulunmakta. Sağ tarafa doğru geçecek olursak ilk başta buradan başlayalım. Traktörün kalkış hızını ayarlayabileceğimiz, yani aktifliğini ayarlayabileceğimiz bir tuş kombinasyonu bulunmakta. Hemen gösterelim. O tuş kombinasyonunu buradan ayarlayabiliyoruz. Şu tuş hakkında pek bir bilgim yok. Burada ise hidrolik hassasiyetlerini ayarlayabileceğimiz bir ayarlama mekanizması bulunmakta. Burayı kapattıktan sonra burada bize ise arka valfleri kontrol edebileceğimiz bir tane mekanizma bulunmakta. 4 valfi kontrol edebildiğimiz bir mekanizma bulunmakta. Burada hemen elektronik el gazımız bulunmakta. Oldukça yumuşak. Sağ tarafa doğru gelirsek ön PTO ve arka PTO'yu çalıştırabileceğimiz 2 adet tuş bulunmakta. Buradaki ekrana doğru gelirsek motor devrini ayarlayabileceğimiz ve hafızaya alabileceğimiz 2 adet tuş bulunmakta. Bunlarla da yükseltip düşürtebiliyoruz. Otomatik arkadaki motor devrini düşürüp yükseltebiliyoruz. Burada galiba yanlış bilmiyorsam ön pervanenin tersine dönüp, yani kaputun üstündeki pisliklerin ve mesela balyacılar bunu daha iyi bilir. Traktörün ön hava ızgaraları oldukça sapsaman ve mısır sapı tutuyor. Bunu üfürebileceğimiz burada bir tuş bulunmakta. Burada galiba traktörün ayarlamasını yapabileceğimiz tuşlar bulunuyor. Burada ise traktörün ön taraftaki hidrolik, yani süspansiyon ayarlayabildiğimiz bir kilit mekanizması bulunmakta. Burada çift çeker tuşumuz var dediğim gibi. Burada ise otomatik çift çeker, yani zorlandığında kendini çift çekere alıyor. Arkada da ise diferansiyel tuşlarımız bulunabilen bir komute sistemi bulunmakta. Gene arka valfleri buradan kontrol edebiliyoruz. Bu güzel bir özellik. Buraya doğru geçecek olursak burada bir derinlik ayarımızı yapabildiğimiz, kolay bir, hani elimizin üstünde bulunabildiği gayet rahat ve ergonomik bir tasarımda derinlik ayarımızı yapabildiğimiz şey yapıyor. Tekrardan buradan da arka askı kollarını düşürüp kaldırabiliyoruz. Sağ tarafa geçecek olursak burada gene yanlış tarif etmek istemem ama kendi
algıladığım kadarıyla burada yine uydu sistemine ait verilerin yapabildiğiniz bir şey var. Burada bir tane çıkışlarımız bulunmakta. Burada ise elektronik bir kuyruk değil. Burada ise elektronik bir kuyruk miline sahip olduğu için seçim yapabileceğimiz bir kuyruk miline sahip. Üstte ise tekrardan hassasiyetleri ayarlayabildiğimiz ve izobas ve otomatik arkadaki ekipmanı kontrol edebildiğimiz şey var. Burada ise bir tane şalter tuşumuz bulunmakta. Sağ üst tarafa doğru geçecek olursak burada bir aynalarımız, elektronik ayna, yani içeriden komuta edebiliyoruz. Aynalarımızı kontrol edebiliriz. Burada bir mekanizmamız bulunmakta. Burada da 180 wattlık bir çıkışımıza sahip. Ondan sonra burada otomatik kendinin üstüne gelen bir tane radyomuz bulunmakta. Burada ise klimamız, netlerse tabi, klimamız bulunmakta. Sağda ise ayna rezidanslarımız ve traktörün yüksek tarla konumu ve yol konumu modu farlarını ayarlayabiliyoruz. Burada ise far gruplarımız bulunmakta. Traktörün sol tarafına geçecek olursak TR6'lardaki gibi, yani buradaki yatıyor kol. Burada ise bir tane küçük haznemiz bulunmakta. Bunların lastikli olması telefonumuzu veya başka evraklarımızı koyduğumuzda rahat bir şekilde durabilmesini sağlıyor. Kaldırırsak Blue Power olduğundan dolayı deri bir koltuklarla karşılıyor bizi. Traktörümüzün kendi hostes koltuğundan kendi koltuğuna geçecek olursak, hemen hostes koltuğuna geçerek de orayı da anlatayım isterseniz. Kendi koltuğuna geçecek olursak burada çift kademe bir traktörde, zoomlayayım, çift kademe koltuk ısıtıcısı var. Bu traktörümüzde deri ve kumaş kaplı bir traktör. Blue Power'larda olan bunu indirirsek gösterebilirim. Blue Power'larda olan bu başlık dönmesi oldukça güzel bir avantaj sağlıyor. Nadas sürümlerinde veya başka işlerde yapabildiğimiz, kafamızı sağa çevirdiğimizde tutulmasını da engelliyor bu özellik. Oynar başlık yani. Burada ise unutmadan anlatayım. Geniş açıya alalım, anlatalım. Buradaki kumanda bölümünü ise traktörü çalıştırdığımızdan itibaren buradan ayarlayıp tekrardan geriye ayarlayabiliyoruz. Yani kolumuzun uzunluğuna ve kısalığına bağlı olarak ayarlamamızı yapabiliyoruz. Traktörün arka cam açma mekanizması ise burada bulunmakta. Traktörün koltuğunda zaten ısıtmalı bir koltuk. Sol tarafında ise burada bir tane çakmaklığımız ve çıkışımız bulunuyor. Onu da gösterecek olursam. Çıkışımız burada. Kamera bağlantısı yapılabiliyor galiba traktöre. Traktörün kontağını çevirecek olursak, İlk başta traktörün kontağını, şalter, elektriği verdiğimizde bir göstergemiz renkli, dediğim gibi, karşılıyor. Teybini kapatırsak sağ tarafta bir tane bizi interview ekran karşılıyor. Dilerseniz bunu anlatayım. Açılmasını beklemek biraz uzun sürebilir, kusura bakmayın. Karşıda ise bayiye yeni bir tane TR6 geliyor. Intel VF 4 bir monitör bu. Nevoland'ın tüm traktörlerinde, Avrupa traktörlerinde kullandığı. Şimdi traktörün ilk başlarsak motor devrini görebiliyoruz. Motor gücünü kilowatt şeklinden ve motor sınırı, mesela tarla işlerinde motor sınırını ne kadar gaza basarsak basalım 1850 devir bölü dakikayı geçmiyor. Ön çeki düzenini ise buradan ayarlayabiliyoruz. Ön PTO devrini tekrardan buradan görebiliyoruz. Burada ise bize zamanımız hakkında bilgi veren ve motor saatin arka çekiyi ve arka PTO'yu bilgi veren bir tane karşı karşıyayız.
Burada ise şanzımanın otomatik modda olduğunu söylüyor. 2'ye doğru geçersek, çalıştır 2'ye doğru geçersek, şunu da göstereyim ilk başta. Bunu sonradan da göstersek olabilir aslında. Ekran tanıtımı yaptıktan sonra bunun elektrikli çalışmasını gösteririm size isterseniz. Burada ise traktörün devrini kontrol edebileceğiniz ve yani saatte ne kadar yakıt, toplam ne kadar yakıt yaktığımızı gösterebiliyoruz. 3'e doğru geçecek olursak isobaz santral terminaline geçiyoruz. Burada ise yani mesela kaydedebiliyoruz. Mesela bu kadar tarlamızı bu kadar sürede ve bu kadar işlem yaptığımızı görebiliyoruz. Buraya doğru gelirsek bunlar boş. Burada ise mesela hızımı ayarlayabiliyoruz ve hızımızı ayarlayabiliyoruz. Traktörün sağına doğru geçecek olursak dediğim gibi elektrikli. Geriye doğru gidiyor. İstediğimiz zaman da öne alabiliyoruz kolumuza göre. Yükseklik alçaklık ayarı bulunmuyor zaten, onu kendimiz oturaktan kontrol edebiliyoruz. Traktörün dışına doğru çıkacak olursak traktörden atladığımızda traktörün görüntüsünü verelim size biraz da. Arkada tekli olarak geliyor. Tabi istediğiniz şekilde ekletebiliyorsunuz. Traktör dediğim gibi mükemmel bir traktör. Hani anlatmaya bir sürü özellik var ama zamanımız kısıtlı olduğundan dolayı bu kadarını size aktarabildim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.